Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Farklı bir gezegende ne kadar yaşayabilirsiniz? Bunu biliyor muydunuz? Bildiğimiz kadarıyla Dünya Güneş sistemindeki tek yer. İnsanların uzay giysisi olmadan yaşayabileceği bir yer. Öyleyse evimizin sınırları dışına çıkmışsak, diğer gezegenlerde ne kadar yaşayabiliriz? Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür aslında grubun en sıcak olanı değildir. Ancak aşırı sıcaklık değişimlerine sahiptir. Bilim adamları bir zamanlar Merkür'ün gelgitle kilitlendiğine inanıyordu. Yani gezegenin sadece bir tarafı neden bu kadar sıcak, diğer tarafın çok soğuk olduğunu anlatan Güneş'le yüzleşti. Ancak Merkür sadece inanılmaz derecede yavaş dönüyor. Mevcut dönme hızında deneyimlenmesi yaklaşık 176 dünya günü sürer. Merkür'ün komşusu Venüs çünkü Dünya'nın ikiz kız kardeşi olarak düşünülür. Gezegenlerin benzer büyüklüğü ve bileşimi, ancak diğer tarafta çimen daha yeşil değildir çünkü hiçbir çimen yoktur. Genelde kalın karbondioksitten oluşan gezegenlerin atmosferi Güneş'in tuzağına düşüyor. Isı 470 santigrat dereceden yüksek kavurucu yüzey sıcaklıklarına neden olur. Aşırı miktarda karbondioksit molekülü Güneş'in ışığını saçar ve gökyüzü kırmızımsı turuncuya boyar. Olağan dışı görüşe gerçekten hızlı bir şekilde girmesin çünkü son çekeceğin şey bu. Çünkü Venüs sizi bir saniyeden daha kısa sürede buharlaştıracaktır. Mars, insanlığın gelecekteki evinin en sıcak rakibidir ve orada yaşamak tam anlamıyla olacaktır. Yanan kırmızı rengine rağmen Mars sıcak değildir. Ortalama yıllık sıcaklık eksi 153 derece düşüp eksi 60 derece santigrattır. Kızıl gezegen zorlukla orada olacak bir nefes ve silikat tozu için yalvarıyor olacak. Ciğerlerini bulanıklaştırmaya başlayacak. Yaklaşık 2 dakika içinde Mars'ın düşük atmosferik basıncı organlarınızın parçalanmasına neden olur. Hızlı ama acı verici bir ölümle sonuçlanır. Jüpiter bakmak güzel ama dokunursanız ölürsünüz. Bildiğimiz kadarıyla gaz devinin bir yüzeyi yok. Bu yüzeyden vücudumuz bulut gibi inecek. Çoğunlukla hidrojen ve helyum katmanları derinlere indikçe sıcaklık ve basınç artacaktır. Ancak hiçbir şey hissetmeyeceksiniz çünkü baskı sizi gezegene ulaştıktan bir saniyeden daha kısa sürede öldürdü. Satürn başka bir evrensel sanat eseridir. Bu halkalarını sürmek gerçek hayatta gökkuşağı yolu gibi olacak. Bunun dışında Satürn'ün halkaları sağlam değil. Büyüklüğü değişen milyarlarca parçacıktan oluşuyorlar ve neredeyse tamamen su buzu. Ve muhtemelen gezegenin kendisinde sağlam bir zemin bulamazsınız. Jüpiter gibi Satürn'ün gazlı kompozisyonu cansız bedeninizi daha hızlı yutuyordu. Uranüs ve Neptün hayatta kalma umudunu sunmaz ve muhtemelen oradaki sıkıntıdan ölürsün. Zaten milyarlarca kilometre yol almayı düşünüyor. Buz devleri çoğunlukla dönen sıvılardan oluşur. Ancak mavi renk tonlarını alırlar. Atmosferdeki metan gazı boğulmanıza neden olur. Toksik gazın üstünde her iki gezegenden de aşırı sıcaklıklar neredeyse anında ölüme katkıda bulunacaktı. Dünyada yaşadığımız için çok şanslıyız. Gezegenimizin Güneş'e yakınlığı suyun sıvı halde olmasını sağlar. Sıcaklıkları düzenler ve fotosentez için enerjiyi sağlar. Dünyanın atmosferi nefes almamızı ve gezegenin nefes almasını sağlayan mükemmel bir gaz karışımına sahiptir. Öyleyse gezegenimize şükret ve ona iyi davran. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.